3 tane araba gidiyor. Tam ortadakini tekte cerrahi bir şekilde vuruyoruz. Öndeki ve arkadakinde hasar yok. İşte burada şey de var, yani bir örtülü kısmı var. Bu meşhur neither confirm nor deny, yani inkar da edemem, onaylayamam kısmı. Türkiye bu surgical strike dediğimiz, yani cerrahi bir vuruş sağlıyor. Bu da şu temel mantık. Karşınızda bir hedef var ve o hedefi minimum zayiatla böyle cerrahi bir müdahale eder gibi vurmanız gerekiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle terörle mücadele yöntemleri üzerine konuşmak için bir araya geldik. Hocam istihbarat servislerinin terörle mücadele ederken suikastlerden faydalandığını biliyoruz. Çokça örneğini gördük. 1990'lardan itibaren bu yöntemin ilk çıkış noktası neresidir? Yani bu bahsettiğimiz fenomenin aslında kavramsal çerçevesi ismi dekapitasyon dediğimiz bir husus. Tarihsel süreçte örnekleri var ama işte modern tarih dediğimizde 90'lardan itibaren baktığımızda aslında Rus istihbarat servisleriyle çıkan bir fenomen olduğunu görüyoruz. Ama işte biraz geriye aldığımızda aslında bu Ağustos 1991'deki darbe girişimi, KGB, üst düzey KGB personellerin bunda yer alması sonucu işte ilk başta o Rus mantığını anlamak için belki bir adım geriye gittiğimizde o KGB'nin ilk dağıtılma sürecini görüyoruz. İşte Ağustos'tan sonra 3 farklı, önce lağvedilmiyor, 3 farklı kurum ayrılıyor. İşte Merkezi İstihbarat Komitesi, Sınır Koruma Komitesi ve Cumhuriyetler Arası Güvenlik Servisi şeklinde. Daha sonra Aralık 1991'e geldiğinde de işte Yeltsin'in bir kararnamesiyle birlikte KGB tamamen lağvediliyor ve KGB'nin personeli, kaynakları ve görev tanımlara, devam eden görevlere de 5 farklı yeni kurulan istihbarat örgütü arasında dağıtılıyor. Bunlara da çok kısa belki bahsetmek gerekiyor. Nerelere dağıtılıyor hocam? Yani şöyle, KGB'nin işte dış istihbarat ihtiyacını sağlayan 1. direktörlüğü bütün kaynakları, personeli ve sorumluluklarıyla birlikte SVR olarak yeni kurulan, ki şu an hala Rus istihbarat sisteminin dış istihbaratından sorumlu kurumdur. Yine KGB'den aslında en büyük payı alan, yani işte 2. direktörlük, 3. direktörlük, 4, 6 ve 7. direktörlük o dönem Güvenlik Bakanlığı ismiyle kurulan yeni bir organizasyon buna aktarılıyor ki bu daha sonra işte 1. Çeçen Savaşı süreçleri, onlardan da bahsederiz. 1995 yılında günümüzdeki FSB'ye dönüyor. FSB ismini alıyor ki FSB bir iç istihbarat teşkilatı olmasına rağmen 1990 yılında yurt dışında operasyon yapma yetkisinden de faydalanıyor. Yani bu yetki de kendisine sağlanıyor ki bu bahsedeceğimiz bugünkü işte Rusya tarafından gerçekleştirilen dekapitasyonlar zaten tamamen FSB üzerinden gidiyor. İşte daha sonra daha teknik kısımlar var. 8 ve 16. direktörlük FAPSİ'de, yine 9. direktörlük GUO ismini alıyor ve en son o KGB'nin hudut birlikleri de Sınır Koruma Servisi konusuna geliyor. Şimdi gelelim dekapitasyon kısmına. Modern tarihte, yani 1990'lı yıllardan itibaren dekapitasyonu öne çıkartan, Rus özelinde ya da zorunlu kılan şey 1. Çeçen Savaşı'ndaki Rusların başarısızlığı. Büyük bir mağlubiyet almış. Çok büyük bir mağlubiyet alıyorlar ve yeni bir yöntem geliştirmeleri gerekiyor. Bu devlet içinde de bir şoka sebep oluyor değil Mutlaka. mi? Çünkü kazanacaklarını öngörüyorlar. Hatta çok kısa bir sürede bu savaş biter gibi görüşler de vardı ama öyle olmadı 1. Çeçen Savaşı özelinde. Bunun üstüne de muhtemelen bir doktrin değişikliği yaşandı. Hem bir doktrin hem de kurumsal değişikliğe yol açtı. Bahsettiğimiz Güvenlik Bakanlığı'ndan FSB'ye dönüşüm vesaire de aynı süreçlerde geçiyor ve yeni bir yöntemle gelmeleri gerekiyordu ki Çeçen kuvvetlerine bakıldığında, yani dışarıdan bir objektif analiz edildiğinde lider kadronun hem motivasyon kısmında hem de sevk ve idare kısmındaki, çünkü lider kadronun çok büyük bir kısmı da zaten KGB döneminden askeri eğitim almış personel, bir başarı olduğu ortaya konuluyor ve diyorlar ki tamam, biz bu işte ne yapacağız? O zaman lider kadroyu elimine etmemiz gerekiyor. Ve 1. aşama dekapitasyon dediğimiz husus aslında burada başlıyor. Yani çok daha fazla insan istihbaratına dayalı ve Çeçen liderlerin elimine edilmesine yönelik ki işte 1996 yılında Dudayev'i güdümlü bir füzeyle, ki Duma'dan bir yetkiliyle, yani Rus meclisinden bir yetkiliyle konuşurken yeri tespit ediliyor. Yine 2002'de diğer liderlerden İbnül Hattab zehirli bir mektupla, ona gelen bir mektup zehirlenerek etkisiz hale geliyor. Ki bu süreç
Aynı şekilde FSB'nin uluslararasılaşmasıyla da alakalı bir süreç. Yani bir süre sonra Rus ulusal sınırlarının dışına taşmaya başlıyor. Yani 2. Çeçen Savaşı ve o kendi statüko doğduktan sonra 90'ların sonlarına doğru da orta üst düzey Çeçen liderlerin peşinden gidiyor ki sadece 12'si Türkiye'de suikaste uğratıldı ki şu an hani söylemekte şey olur mu bilmiyorum ama Fatih'teyiz. Evet. Stüdyo. Muhtemelen birkaç sokak arkada. Çoğu da bu ilçede gerçekleşti. İşte burada birinci aşama dediğimiz o daha çok hümanite, insan istihbaratına dayalı dekapitasyon var. Hocam ilk etapta anlattıklarınızda dekapitasyon faaliyetlerindeki insan ağırlıklı durumları gördük biz işte teyit tekzip konusunda da. Peki günümüzde artık teknoloji çok ilerledi. Dekapitasyon faaliyetleri teknolojiden nasıl faydalanılarak gerçekleştiriliyor? Tabii burada aslında 11 Eylül saldırıları bu dönemi yani dekapitasyonun belki işte ikinci aşaması olarak tanımlandırabileceğimiz teknolojinin çok daha fazla faaliyette rol aldığı kısmı başlattı ki bunun başlangıcı olarak şeyi sayabiliriz. Yani 14 Kasım 2001'de Amerika Birleşik Devletleri yani 11 Eylül'den yaklaşık tam 2 ay sonra El-Kaide'nin 3 numarasını ve işte askeri kısmının şefini bir drone vuruşuyla öldürdü, etkisiz hale getirdi. İşte bununla birlikte aslında dekapitasyonun daha çok işte SİHA'lar vesaire yani drone marifetiyle gerçekleştirildiği, teknolojiden hem görüntüleme ve teyit tekzip konusunda, hedef teyit tekzibi konusunda hem de faaliyetin kendi icra etmesi hususunda yani bizzat işte yukarıdan bir füze vesaire ya da patlayıcı unsurla birlikte geçirilmesiyle ilgili ki burada şunu görüyoruz. Mesela ilk başladığı süreçte yani genel kanı şudur. Uluslararası kamuoyunda işte Bush yönetimi Bush yönetiminden sonra Obama yönetimi daha güvercin bir yönetimdir. İşte daha pasifisttir, daha barışçıldır diye ama rakamlara baktığımızda açık kaynaklara yansıyan Bush yönetimi esnasında 50 tane drone atışı gerçekleştiriliyor terörle mücadele kapsamında. Tabii tarihsel olarak daha uzun 8 seneden bahsediyoruz ama Obama döneminde ise bilinen 500 tane drone atışı var. Burada tabii bunun getirdiği süreçler var. Yani bu ikinci aşama dediğimiz dekapitasyonun ikinci aşamasında artık işte bu Rus ekolünden Amerikan ekolüne geçişte iki farklı program var. Bunu netleştirmek gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir drone programı yok. İki farklı drone programı var. Nelerdir hocam programlar? Şöyle bunlardan birincisi açık dediğimiz, diğeri örtülü diyebileceğimiz. İlki şu, Amerikan ordusunun bir drone programı var ve bu Amerikan ordusunun fiziki olarak yani operasyon yaptığı yerlerde sadece görev yapıyor ki işte uzunca bir dönem için Irak ve Afganistan sürecinde. Bunların buradaki temel mantık terörle mücadele stratejisinden çok devam eden askeri operasyona yardımcı görevler şeklinde. Yine işte terör unsurlarının vurulduğunu görüyoruz ama açık bir program ve sadece Amerikan ordusunun olduğu yerle sınırlı. İkinci bir program var, örtülü program ki işte bu CIA tarafından yürütülen bir drone programı var ve burada çok daha muğlak bir ifade var. Yani görev alanı olarak bir Amerikan ordusunun olmadığı yerler. İkincisi El-Kaide ve El-Kaide ile ilintili kişiler. Yani bu çok geniş bir kavram. Daha geniş bir tanım imkanı sağlamak için. Aynen yani işte affiliated forces gibi. Evet. Ve burada çok daha fazla atışın yapıldığı biliniyor. Temel olarak işte Yemen'de, Libya'da vesaire diğer taraftaki drone marifetiyle dekapitasyonlar bu programla birlikte yürütülüyor. Hocam drone ve SİHA atışları terörle mücadelede başarı sağlar mı? İşte burada şey de var yani bir örtülü kısmı var. Bu meşhur neither confirm nor deny yani inkar da edemem, onaylayamam kısmı biraz daha gerçek. Daha şeffaf. Amerikan ordusunun olduğu daha şeffaf. Tabii bu stratejik bir karışıklığa da yol açıyor ama şunu görüyoruz. Toparlamak gerekirse belki ikinci aşamayı bir terörle mücadele stratejisi olarak drone atışları etkili mi? Bu konuda ikiye bölünmüş bir yapı var literatürde. Bir kısmı bunun çok ciddi bir caydırıcılık sağladığı sebebiyle etkili olduğunu düşünüyor ama daha kalabalık bir kısım bunun çok özellikle işte Amerika'nın ilgili operasyonları veri olarak incelendiğinde bunun çok da başarılı bir terörle mücadele stratejisi olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Burada mesela çok basit bir örnekle verebiliriz. Yani örneğin işte bir üst düzey El-Kaide yetkilisi var. İlgili görüntüleme teknolojileriyle teyit tekzip yaptınız ama özellikle işte başlangıçtaki daha çok atışlarında yani adam bir düğünde ya da işte bir yerde halka açık bir yerde drone'la onu vuruyorsunuz ve onunla birlikte 300 kişi daha ölüyor. Tamam bir adet üst düzey El-Kaide militanını elimine ettiniz ama ertesi gün o 300 kişinin akrabası 3000 kişi El-Kaide'nin diyor ki ben de sizle devam edeceğim. Dolayısıyla çok da başarılı bir terörle mücadele stratejisi olmadığı yönünde çalışmalar var.
Hocam Rusya ve Amerikan ekollerinden bahsettik terörle mücadele konusunda. Peki Türkiye'deki durum nedir? İşte burada aslında bize bir kavramsal çerçeve oturtmak gerekirse 3. aşama dediğimiz şu an bunu en başarılı şekilde uygulayan da Türkiye Cumhuriyeti. Burada Amerikan kötü tecrübesinden dolayı. Biz neyi farklı yapıyoruz hocam? Yani işte o sizin yaptığınız atışla birlikte daha fazla karşınızda militan bulma gereğiyle bundan ders alarak şu an Türkiye bu surgical strike dediğimiz yani cerrahi bir vuruş sağlıyor. Bu da şu temel mantık. Karşınızda bir hedef var ve o hedefi minimum zayiatla böyle cerrahi bir müdahale eder gibi vurmanız gerekiyor. Bu konuda ciddi anlamda başarılı olduğumuzu söylemek mümkün. Bu çok aşikar. Bunun örneklerini de görebiliriz. Yani mesela 2 tane örnek verebilirim. İşte lütfen. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temas yüzesi vardı işte AKM'de 1. Meclis'te vesaire. Orada da görebilirsiniz. Yani yukarıdan drone çekimi var. Hedef belli, bütün teyit teksif mekanizmaları işletilmiş, tam atış yapılacak, yanına başka bir kişi geliyor ve o anda görev geçici olarak diyorlar iptal ediliyor, erteleniyor ve çok değil birkaç kilometre sonra cerrahi bir şekilde sıfır kayıp sadece hedeflerin elimine edildiği atışlar gerçekleştiriyoruz. Yine şeyler çok meşhurdur. Yani şu an herhangi bir kişi işte ilgili şeyleri bir arama motorunda aratsa bile işte mesela o videolar çok en azından basına servis edilenlerden biri çok meşhurdur. 3 tane araba gidiyor. Tam ortadakini tekte cerrahi bir şekilde vuruyoruz. Öndeki ve arkadakinde hasar yok. Evet. Yani işte bu da aslında dekapitasyonun 3. aşaması. Yine teknolojiden ciddi anlamda faydalandığı ama daha iyi bir şekilde, daha doğru, daha ve nasıl diyelim, daha isabetli bir şekilde bu işin yapıldığı bir husus. Hocam dekapitasyon faaliyetleri üzerine literatürde de bir kavram karmaşası var. Bu kavram karmaşasının sebebi nedir? Yani burada işte bu bahsettiğimiz 90'lardan şimdiye kadar 30 yıllık bir süreçten değişen tekniklerden bahsediyoruz. Ama burada literatür ve pratiğin yani teori ve pratiğin aslında ayrıştığı noktalar var. Bunu çok basit haliyle şöyle belki ifade edebiliriz. Yani dekapitasyon dediğimiz şey karşıdaki hedef ki terörle mücadele kapsamında kullanıyorsak hedef terör örgütünün üst düzey kadrosunun sistemli bir şekilde elimine edilmesi. Ama günümüzdeki süreçlere bakıyoruz. Yani hem Amerikan süreci hem işte Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yürüttüğü süreçlerde veya yurt dışındaki diğer örneklere baktığınızda sadece üst düzeyle sınırlı kalması gereken faaliyet artık orta düzey terör örgütü mensuplarına da yapılıyor ki bu aslında pratik olarak çok makul bir süreç. Yani aslında neden makul? Neden ne makul? Faydası var? Şöyle, şimdi üst düzey terör örgütünü tercihen hepsini elimine etmek tabii ki ama ettiğinizde evet bir karışıklığa yol açabilirsiniz. Zaten temel mantık budur yani. Militan yapısının zaman içerisinde dağılması. O çimentoyu bozuyorsunuz. Ama orta düzeye bu atışı yaptığınızda üst düzey militan ile alt düzey militan arasında hem lojistik hem ideolojik bağın kurulduğu o zincirin o halkasına ateş etmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla aradaki fark açılıyor. Ve bu da ciddi anlamda hedef terör örgütünün hem ideolojik olarak hem de yapısal bütünlüğünün bozulmasına yol açıyor. Dolayısıyla kavram karmaşası aslında şu: evet, dekapitasyon dediğimiz teknik olarak sadece üst düzey terör örgütü militanlarına yapılması gereken bir nokta iken şu an artık daha böyle orta düzey militanlara da gerçekleştiriliyor. Bu da muhtemelen akademi buna bir cevap verecektir. Zaman içerisinde dekapitasyon kavramının bu kavramdaki genişleme teorik olarak da illaki yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Birkaç sene sonra belki derslerinizde yeni tanımdan öğrencilerinize aktarabilirsiniz o zaman. Tabii. Yani şu an için görünen o. Yani bu günümüzde daha güncel örneklerde de aynı. Yani işte orta düzey, daha sonra üst düzey şeklinde yapıyoruz. Çalışıyor. Yani çalışılıyor. Bu dünya üzerinde çalışılan bir kavram. Muhtemelen daha geniş bir çerçeve çizilecektir. Hocam sizinle dekapitasyon faaliyetleri üzerine geçmişten günümüze gelecek şekilde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben anlattıklarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Tam ortadakini tekte cerrahi bir şekilde vuruyoruz. Öndeki ve arkadakinde hasar yok. İşte burada şey de var, yani bir örtülü kısmı var. Bu meşhur neither confirm nor deny, yani inkar da edemem, onaylayamam kısmı.